Siz beni kaplumbağa terbiyecisi olarak bilirsiniz. Size beni öyle tanıttılar. Çünkü bilmenizi, görmenizi istemedikleri başka bir eserim vardı. Mihrap. Gelin sizlere görmenizi neden istemediklerini anlatayım. Ben Osman Hamdi Bey. Acı kahvelerinizi alın ve arkanıza yaslanın. Gözlerimi 30 Aralık 1842 tarihinde soğuk bir kış gününde açtım. Şanslıydım. Babam İbrahim Ethem Paşa, devlette sadrazamlık gibi önemli işlerde bulunmuş, eğitimini Avrupa'da tamamlamış, kültürlü ve yeniliklere açık bir kişiydi. Bu yüzden babam sayesinde evde oluşan ortamın yetişmemdeki katkısı şüphesizdir. İlkokul eğitimimin ardında 1856 yılında Marifi Adliye Okulu'na başladım. O yaşlarda yaptığım kara kalem çalışmalarımla çevremdekilerin dikkatini çeksem de babam hukuk okumam için Paris'e gönderdi. Gittim gitmesine ama resim yapma fikri aklımdan bir türlü çıkmıyordu. Ben de Paris'te kaldığım 12 yıl boyunca hem hukuk eğitimimi tamamladım hem de o dönemdeki ünlü ressamların atölyelerinde çıraklık yaparak sanata olan yeteneğimi geliştirdim. Yıllar böyle geçtikten sonra artık İstanbul'a döndüm. Devletin farklı kademelerinde görevler yapmaya başladım. İlk görevim olarak Bağdat İli Yabancı İşler Müdürlüğü'nde çeşitli işler yaptım. Hatta o vakitlerde birçoğunuzun da tanıyacağı romancı Ahmet Mithat Efendi ile tanışıp dost oldum. Bağdat'taki işim bittikten sonra da İstanbul'a dönerek saray protokol müdür yardımcılığı yaptım. 1875 yılına gelindiğinde ise Kadıköy'ün ilk belediye başkanı olarak atandım. Bu görevi biraz sürdürdükten sonra Osmanlı-Rus Harbi patlak verdi. Bu harbi Osmanlı'nın kaybetmesi üzerine 1878 yılında zorunlu olarak emekliye ayrıldım. Bu durum ilk başlarda moralimi bozsa da sonradan fark ettim ki daha fazla resim yapmaya ayırabileceğim vaktim vardı. Ben de Eskihisar'da bulunan evime kapanarak 3 yıl boyunca resimlerle uğraştım. 1881 yılına gelindiğinde Müze-i Hümayun, bugünkü İstanbul Arkeoloji Müzelerinin müdürünün vefatı üzerine oraya atandım. Müdür olduğum bu dönemde tarihi eserlerin İngilizlere satılmasını engellemek adına çeşitli faaliyetlerde bulundum. Ayrıca padişahımız II. Abdülhamit tarafından 1802 yılında başka bir görev daha verildi. Osmanlı'nın ilk güzel sanatlar okulu olan Sanayi-i Nefise Mektebi, yani sizin bildiğiniz adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Müdürlüğü'ne atandım. Yabancı mimarlar ile okul binasının tasarımını yaptık. Binanın inşası ve akademik kadronun kurulmasının ardından okulu 2 Mart 1883'te öğretime açtık. Bu görevlerim sırasında ilk Türk bilimsel kazıları başlatarak Nemrut Dağı ve Lübnan'da arkeolojik kazılar gerçekleştirdik. Hatta Lübnan'da yapılan kazılar sırasında bulduğumuz eserler arasında arkeoloji dünyasının başyapıtlarından sayılan İskender Lahdi de bulunmaktadır. Bu kazılardan bulduğumuz eserleri sergileyebilmek için İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni genişleterek başka binalar açtık. Tüm bu çalışmaları yaparken resim yapmayı da ihmal etmiyordum. Benim yaşadığım zamanlarda Osmanlı, Batı karşısında askeri, teknik ve kültürel olarak geri kalmıştı. Bu yüzden devletin ilk gayesi modernleşerek çağa ayak uydurmaktı. Lakin başa gelen padişahlar, yöneticiler, askeri alanda yaptıkları reformlarla diğer ülkeleri yakalayabileceklerini düşünüyorlardı. Diğer alanlarda yaptıkları reformalar Batı'nın taklidi olmaktan öteye geçemiyordu. Fakat bizim modernleşebilmemiz için ilk önce toplumdaki insanların kendi kimliklerini kaybetmeden zihinlerini çağdaşlaştırmamız gerekiyordu. Çünkü eğer kendi tarihini, sanatını, kültürünü korumazsan başkaları senden aldıklarıyla seni sana dayatır. Bu doğrultuda Müze-i Hümayun'u modern bir müze haline getirdikten sonra tarihi eserlerin yabancılara satılmasını yasaklattım. Fransa'da gördüğüm sanat eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni kurarak Osmanlı toplumuna uyarladım. Böylelikle Avrupa'ya gitmeden Osmanlı topraklarında sanatçı yetişebilecekti. Tüm bunlar sayesinde Osmanlı çağdaşlaşacak, Batı'ya denk bir kültür gücü yaratacaktık. Tüm bunlar kulağa hoş geliyordu. Lakin modernleşmeyi isteyenler kadar ayak diretenler de vardı. Bu konuda en büyük direnci sanat konusunda yaşadık. Muhafazakar kesimler tarafından resim yapmak günah, heykel yapmak putperestlik, kadın resmi çizmek ahlaksızlık sayılıyordu. Yaptığım resimler yüzünden Batı hayranlığıyla suçlanıyordum. Ben de bunu diyenlere inat, daha önce Osmanlı'da yapılmamış canlı figür çizimi yapmaya başladım. Özellikle çizdiğim Kur'an okuyan kız tablosuyla bunu açıkça eleştirmiştim. Gördüğünüz gibi tabloda bir kadın Kur'an okuyor. Bu kadının başörtüsüne dikkat edecek olursanız saçlarının çoğunun dışarıda olduğunu göreceksiniz. Üstüne giydiği sarı elbise ise döneme göre fazlasıyla vücut hatlarını belli ediyor. Kur'an okuyan birinden beklenen giyim tarzından çok farklı ve bunu cam açık, dışarıdan birinin görme ihtimalinin olduğu bir seviyede yapıyor.
O dönemde Osmanlı halkı için böyle bir şey kabul edilemez bir durumdu. Fakat çağdaşlaşmak istiyorsak toplumda kadına yapılan baskının azaltılması ve kadınların günlük hayatta daha çok aktif rol alması gerekiyordu. Tabii Osmanlı toplumu bu görüşlerimi beğenmeyen insanlarla doluydu. Zamanla anladım ki insanların değişmesi düşündüğümden daha fazla vakit alacak ve de pek dikkat çekmek benim aleyhime bir durum yaratabilirdi. O yüzden ben de düşüncelerimi, eleştirilerimi resim üzerinden yapmaya devam etmeye karar verdim. Yaptığım iki müzisyen kız, cami önündeki kadınlar, silah taciri gibi tablolar bu eleştirilerimin en büyük örneklerinden bazılarıdır. Ama aralarından en fazla ses getiren mihrap oldu. Zaten büyük ses getireceğini tahmin ediyordum. Tabloya baktığınızda mihraba, yani camide kıble yönünü belirten oyuntuya sırtını dönmüş bir kadın var. Bu kadında en dikkat çeken şey ise giyimi. Giydiği kıyafet, dekoltesi ve saçının açık olmasıyla cami için pek de uygun olmadığı belli oluyor. Buna rağmen kadın dimdik, kendinden emin bir şekilde oturuyor. Ayaklarının altındaysa kitaplar yayılmış. Bunlara dikkatli bakarsanız bir tanesinin Kur'an olduğunu görürsünüz. Diğer kitaplardan biri Zerdüştlüğün kutsal kitabı olan Zend Avesta, başka biri ise Budizmin kutsal bir kitabı. Tüm bu Doğu dinlerinin kitapları resmen ayaklar altında ezilmiş. Kadının karın kısmına bakarsanız hamile olduğunu görürsünüz. Burada amaç dini referansların dışında yaratılışın kadından geldiğini göstererek Doğu dinlerinin tersine kadını yüceltmek. Bu eleştirim üzerine muhafazakar kesimler beni tehdit etmeye başladı. Aileme ve bana ölüm tehditleri yağıyordu. Durumun ehemmiyetini tablonun gününüzde kayıp olmasından bile anlayabilirsiniz. Kızlarıma bir şey olmasından korktuğum için bir daha bu kadar açık şekilde eleştiriler yapmadım. Ama topluma olan sinirimi ifade etmem gerekiyordu. Sanırım bir tabloluk daha hakkım vardı. Bu tablomun ismi Kaplumbağa Terbiyecisi. Mekan yine bir cami. Görmüş olduğunuz derviş benim. Yerde görmüş olduğunuz kaplumbağalar ise Osmanlı Devleti'ndeki bürokratlar ve halk. Kaplumbağa seçmemin en büyük nedeni yavaş hareket ediyor olmaları. Diğer bir neden ise kabukları. Kaplumbağaları sert bir sopayla eğitmeye çalışsanız, kabukları sayesinde bir şey hissetmezler, eğitemezsiniz. Onun yerine elimdeki neyle eğitiyorum. Aynı şekilde Osmanlı toplumunu da aniden bir sopa darbesiyle eğitemezsiniz. Onun yerine çağdaşlığın ve sanatın ruhu olan müzikle eğitmeye çalışıyorum. Yüzümdeki bıkkın ifadeye bakarsanız da bu işin sandığımdan daha uzun zaman alacağını görebilirsiniz. Toplumdaki değişimler aniden olmaz. Onun yerine yıllarca süren küçük küçük adımlarla olur. Bu noktada dervişin yüzündeki sabır çok şey ifade ediyor. Bu tablo Osmanlı'nın çağdaşlaşmaya ve yeniliklere ne kadar kapalı olduğunu anlatan çok güzel bir eser oldu. Son olarak dervişin üstündeki yazıda yazan ise kalplerin şifası sevgiyle buluşmaktır. Yani bu zorlu ve epey uzun süren süreçte birbirimize sabır ve sevgiyle yaklaşmamız gerektiğidir. Sizinle sohbet güzeldi. Umarım o dönemlerde kafamdan geçenleri ve içimdeki çağdaşlaşma isteğini anlayabilirsiniz. Benim gibi bu çağdaşlaşma döneminde yaşamış, yazdığı bir kitap yüzünden sürgün edilen 28 Mehmet Çelebi'nin hikayesini izlemelisiniz. Acaba yazdığı kitapta Osmanlı'yı değiştirecek nelerden bahsetti ki sürgün edilmek zorunda kaldı? Bunu öğrenmek için ekrandaki videoya tıklamanız yeterli olacaktır.